Öyle bir kitap düşünün ki kimin yazdığı belli değil. Bilim insanları hangi dille yazıldığını bile yüzyıllardır çözemedi. Sayfaları dünyada hiçbir dile benzemeyen tuhaf sembollerle dolu. İçindeki çizimlerse adını bile bilmediğimiz bitkiler, yıldızlar ve insan figürleriyle kaplı. Adeta başka bir dünyadan gelmiş gibi. Yüzyılı aşkın süredir bilim insanları, dil bilimciler, hatta yapay zeka sistemleri bile bu kitabın gizemini çözmeye çalışıyor. Dünyanın en gizemli kitabı, Voynich El Yazması. Peki ama bu kitap nasıl ortaya çıktı? Gerçekten de yıllardır kimse bu kitabın gizemini çözemedi mi? Yoksa bu kitap başka boyutlarda yaşayan varlıkların bıraktığı bir eser mi? Bu videoda Voynich El Yazması'nın bilinmeyen gizemli hikayesini konuşacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Yıl 1912. Polonyalı bir sahaf ve antik kitap koleksiyoncusu olan Wilfrid Voynich, İtalya'nın kuzeyinde Roma yakınlarındaki eski bir Cizvit manastırını ziyaret ediyordu. Burada raflar arasında dolaşırken eline kalın, deri kaplı bir kitap geçti. Başta sıradan bir ortaçağ metnine benziyordu ama sayfaları çevirmeye başladığında bir şeylerin farklı olduğunu fark etti. Kitapta kullanılan alfabe hiçbir dile benzemiyordu. Harflerin biçimi tanıdık değildi. Sayfaların arasında hiçbir açıklaması olmayan tuhaf çizimler vardı. Gerçek hayatta rastlanmayan bitkiler, bilimsel diyagramlara benzeyen şekiller, çıplak kadın figürleri, uçları andıran simgeler ve döngüsel yapılar. Kitap yaklaşık 240 sayfadan oluşuyor. Ancak zamanla bazı sayfaların kaybolduğu düşünülüyor. Parşömen üzerine yazılmış olan bu kitapta yazıların ve çizimlerin rengi hala canlıydı. Bu da onu yazan kişinin titizlikle çalıştığını gösteriyordu. Voynich, kitabın çok özel bir bilimsel metin olabileceğini düşündü. Belki eski bir tıp kitabı, belki astrolojik ya da simyasal bir kaynak, hatta bazı teorilere göre Leonardo da Vinci gibi bir dehanın gençlik dönemine ait gizli bir çalışma. Ama ortada çok büyük bir sorun vardı. Kitabın dili çözülemiyordu. Hiç kimse bu harfleri anlamıyor ve hiçbir alfabeyle eşleştiremiyordu. Ne yazarı belliydi, ne yazıldığı tarih kesindi, ne de hangi amaçla yazıldığı anlaşılabiliyordu. Kitap bir anda bilim dünyasının gündemine oturdu ve bulan kişinin soyadıyla tarihe geçti. Voynich El Yazması. Voynich El Yazması'nı bu kadar gizemli yapan şey yalnızca içindeki çizimler değil. Asıl sorun bu metnin hangi dilde yazıldığının hala çözülememiş olması. Kitaptaki yazılar ilk bakışta düzenli görünüyor. Kelimeler arasında boşluklar var. Satırlar hizalı. Yapısal bir düzen mevcut. Ama kullanılan harfler dünyadaki hiçbir alfabeyle örtüşmüyor. Ne Latin alfabesi, ne Arapça, ne de Kiril alfabesi. Tam anlamıyla benzersiz bir yazı sistemi. Yıllar boyunca birçok uzman bu yazının bir dile ait olup olmadığını anlamaya çalıştı. Kimileri bu metnin aslında gizli bir şifre içerdiğini düşünüyordu. Kimileri ise metnin baştan sona bir kurgu olduğunu ve hiçbir gerçek anlam taşımadığını savundu. Ama asıl kafa karıştıran nokta şu: kitaptaki kelimeler istatistiksel olarak gerçek bir dil gibi davranıyor. Bazı kelimeler çok sık geçiyor, bazıları nadiren. Yani doğal bir dilin iç yapısı var gibi. Bu yüzden bazı araştırmacılar bu yazı sisteminin gelişmiş bir şifreleme yöntemiyle gizlenmiş olabileceğini öne sürüyor. Belki de metin tanıdık bir dile ait ama karmaşık bir kodun arkasına saklanmış durumda. Fakat ne harfler çözülebiliyor ne de gramer yapısı ortaya çıkıyor. Metindeki kelimelerin büyük kısmı araştırmacıların Voynichçe adını verdiği yapay bir dile ait gibi görünüyor. Ama bu dili kimin oluşturduğu, hangi amaçla yazıldığı hala bilinmiyor. Üstelik her sayfa sanki aynı kişi tarafından aynı yazı karakterleriyle yazılmış gibi duruyor. Bu da metni yazan kişinin büyük bir titizlikle çalıştığını ve içerikte belirli bir düzen gözettiğini gösteriyor. Fakat tüm bu düzene rağmen metnin ne anlattığı hala bir sır.
Voynich el yazması sadece çözülemeyen yazılardan da ibaret değil. Kitabın sayfaları en az metinler kadar gizemli çizimlerle dolu. İlk dikkat çekenler bitki çizimleri. Sayfalarda onlarca farklı bitki resmi yer alıyor. Ama bu bitkiler ne botanik kayıtlarında var ne de gerçek hayatta örnekleri bulunuyor. Bilinen hiçbir türe benzemiyorlar. Bazı araştırmacılar bu çizimlerin bilinen bitkilerin soyut versiyonları olabileceğini savunuyor. Kimilerine göre ise bu bitkiler hiçbir zaman var olmamış, hayal gücüyle oluşturulmuş, simgesel anlamlar taşıyan varlıklar. Belki de bir şifacının zihninden çıkan, iyileştirici gücü olan hayali bitkiler. İkinci büyük çizimler, astronomik ve astrolojik diyagramlar. Kitabın bazı bölümlerinde gökyüzünü andıran geometrik şekiller yer alıyor. Daireler, takım yıldızlar, burç simgelerini çağrıştıran motifler. Ama net değil. Bu bir takvim mi, göksel hareketlerin bir tür haritası mı, yoksa evrenin farklı bir anlayışını mı temsil ediyorlar? Ve belki de en ilginç olanı kadın figürleri. Kitabın birçok sayfasında çıplak kadınlar resmedilmiş. Genellikle yeşil sıvılarla dolu dairesel havuzların içinde duruyorlar. Bazıları birbirleriyle bağlantılı, bazıları ise boru benzeri yapılara dokunuyor gibi görünüyor. Bu sahnelerin neyi temsil ettiğine dair hiçbir açıklama yok. Kimileri bu kadınları doğurganlık simgeleri olarak yorumluyor. Kimileri ise bu sahnelerin beden ve evren arasında bir ilişki kuran ezoterik bir öğretinin parçası olduğunu düşünüyor. Hatta bazıları bu çizimlerin kadim bir ritüeli temsil ettiğine inanıyor. Ama tüm bu görsellerin ortak bir noktası var. Hiçbiri açıklanamıyor. Ne başlık var, ne tanım, ne de referans. Sadece çizilmişler ve bir sır olarak bırakılmışlar. Voynich el yazması ortaya çıktığından bu yana onu çözmek için yüzlerce girişim yapıldı. Kitabı ilk inceleyenlerden biri Amerikalı akademisyen William Newbolt oldu. 1920'lerde metnin aslında Orta Çağ filozoflarından Roger Bacon tarafından yazıldığını iddia etti. Ona göre bu metin mikroskobik harflerle gizli bir mesaj içeriyordu. Ancak bu teori kısa sürede çürütüldü. Ardından 2. Dünya Savaşı döneminde Amerikan Birleşik Devletleri ordusunun şifre çözme birimleri devreye girdi. Nazi kodlarını kıran uzmanlar Voynich'i incelemek için yıllarını harcadı. Ama sonuç yine aynıydı. Şifre kırılamadı. 1960'lardan sonra bu konu daha bilimsel bir şekilde ele alınmaya başlandı. Dil bilimciler metnin gramer yapısını çözmeye çalıştı. İstatistikçiler kelime tekrarlarını ve dağılımını analiz etti ve ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı. Metin rastgele yazılmış gibi görünmüyordu. Aksine o kadar düzenliydi ki bir dil kadar tutarlıydı. Bu nedenle birçok uzman metnin bir aldatmaca olduğuna inanmanın zor olduğunu söylüyor. Çünkü bu kadar detaylı bir yapı bilinçli bir sistem olmadan kurulamazdı. Günümüze gelindiğinde artık yapay zeka devreye girmişti. 2019'da Kanada merkezli bir ekip Google'ın derin öğrenme algoritmalarıyla Voynich el yazmasını analiz etti. Algoritma metnin yapısını İbranice'ye benzetti ama kelimelerin ne anlama geldiğini çözmeyi başaramadı. Başka bir girişim metnin antik Türk dillerinden biriyle benzerlik taşıdığını iddia etti. Hatta bir araştırmacı kitabın aslında Osmanlı döneminde yazılmış şifreli bir tıbbi metin olduğunu savundu. Ancak bu teoride yeterli kanıta ulaşamadı. Sonuç mu? Bugün yapay zekanın bile çaresiz kaldığı nadir metinlerden biriyle karşı karşıyayız. Ve bilim dünyası hala ikiye bölünmüş durumda. Bu kitap gerçek bir dil mi, karmaşık bir şifre mi, yoksa tarihin en zekice kurgulanmış aldatmacalarından biri mi? Bazı araştırmacılar için Voynich el yazması çözülemeyen bir gizem değil, baştan sona planlanmış, ustalıkla hazırlanmış bir aldatmaca. Bu görüşe göre kitap 15. yüzyıldan değil, çok daha yakın bir tarihte, belki 16. ya da 17. yüzyılda yazıldı. Bu teorinin en çok savunulan hali yazar Gordon Ruck tarafından ortaya atıldı. 2004 yılında sadece bir cetvel ve basit bir şablon kullanarak Voynich'e benzeyen
yazılar üretmeyi başarmıştı. Yani hiçbir anlam içermeyen ama gerçek bir dil gibi görünen istatiksel olarak tutarlı metinler. Ona göre biri sadece dikkat çekmek ve para kazanmak için bu kitabı üretmişti ve bu gizemin kaynağı aslında büyük bir kandırmacaydı. Peki bu mümkün mü? Bazı detaylar bu fikri destekliyor gibi. Kitabın içinde hiçbir tarih yok. Yazarı bilinmiyor ve metnin hiçbir bölümü bugüne kadar çözülemedi. Sanki biri çözülemeyecek bir şey üretmiş gibi. Ancak karşıt görüşler de oldukça güçlü. Örneğin kitabın parşömeni karbon testine tabi tutuldu. Sonuçlar malzemenin gerçekten 1400'lü yıllara ait olduğunu gösterdi. Yani kitap iddia edildiği gibi yakın bir tarihte değil, 100 yıllar önce yazılmıştı. Ayrıca çizimlerdeki detaylar ve yapısal tutarlılık sıradan bir sahtekarın üretebileceği düzeyin çok üzerinde. Kitap o kadar kapsamlı ki sadece aldatmaca olsun diye yazılması fazlasıyla zahmetli olurdu. 240 sayfa, yüzlerce görsel, tutarlı yazı sistemi ve neredeyse kusursuz istatiksel bir yapı. Gerçekten de hiçbir amacı olmayan bir kişi oturup bunu yapmak için neden uğraşsın? Bu yüzden bazı uzmanlar Voynich sahte olabilir fikrine temkinli yaklaşıyor. Belki de sorun şu, kitap sahte değil. Biz onu anlayacak seviyeye henüz ulaşamadık. Ve belki de asıl soru şu, eğer bir gün bu kitabı çözersek gerçekten dünyayı değiştirecek bir bilgi mi öğreneceğiz yoksa hiç bilmememiz gereken bir sırrı açığa mı çıkaracağız? Kayıp Gerçekler sundu. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.